Herkese selamlar. Muay Hood'dayız. Semih Can Çıldır var yanında. Semih Şah Cindir'deyiz. Evet, sonunda başardık. Semih kendisi One Championship'te dövüşüyor. Bugün onunla konuşacağız, sohbet edeceğiz. Kardeşim hoş geldin. Hoş buldum abi. İyisin. Nasılsın? 10 numarayım. Sen nasılsın? Ben de çok iyiyim abi. Semih, cumartesi günü burada bir maç vardı. MMA eldiveniyle boks turnuvası vardı. Onda dövüştü. O yüzden Koh Samui'de. Sonra da ben dedim birkaç gün kaldı sağ olsun. Koh Samui'yi çok iyi. Sevdim. Güzel bir vibe'ı var. İnsanlar güzel. Sizi de bekliyoruz. Evet, sizi mutlaka bekleriz. Gelin mutlaka. Bu arada turnuvada güzeldi. Bizce Semih aldı yani. Daha çok net vuruşu o yaptı. Biraz ama tabii bayağı aslında underground sayılacak bir organizasyondu ama iyi ödüyorlardı. Birinciye $15.000 ödüyorlardı. O iyiydi. Abi parayı söyledikleri zaman zaten hiç düşünmeden direkt okey dedim. Tüm sporcular da zaten oraya para için geldi. Bu yüzden de güzel maçlar oldu açıkçası. Çok da eğlenceliydi. Aynen. Güzel bir Aynen, organizasyondu. çok güzel sporcular, çok güzel dövüşler geldi. Underground dediğim bu arada yeraltı, yani daha bilinmeyen, alttan gelmiş, çok fazla profesyonelliği olmayan bir organizasyon demek istiyorum. Devam edelim. Kardeşim sen ne zaman geldin Tayland'a? Abi Tayland'a 2023'ün Eylül 1'de ben Phuket'teydim. İlk önce bir sene Phuket'teydim. Phuket Fight Club'da antrenman yapıyordum, orada dövüşüyordum. Phuket'te falan bayağı maç yaptım, Kamboçya'da falan maç yaptım. เรื่องเลยครับโอ้ยนี่ครับ Yani biraz inişi çıkışlıydı. Biraz da zordu tabii. 3 yıl önce mi gelmiştin? Aynen 3 yıl önce, 3 yıl önce 2023'te. geldin, Phuket Fight Club'a gittin. Aynen. Ne kadar kaldın Phuket Fight Club'ta? Abi tam olarak bir sene ben kaldım orada, bir sene. Bir seneyi tamamladıktan sonra Türkiye'ye döndüm. Aile ziyareti mi Aynen, döndün? aile ziyareti. Hani kafam açıldı tam orada yani. İlk bir sene böyle inişi çıkışlıydı. Kazanıyordum, kaybediyordum falan böyle. Ondan sonra Türkiye'nin durumunu görünce dedim ki yani elimde böyle bir şans var. Hani Tayland gibi bir mücevher var ve bunun örnekleri de var. Bir sürü Türk dövüşçü yapmış, etmiş. Ben de dedim ki neden olmasın? Tekrardan buraya geldiğim zaman yani o kararla geldim. Benim başka şansım yok. Hani Van'a çıkmam lazım. Van'a çıkacağım. Ki öyle de oldu. Ama hala hani istediğim yerde değilim. Hala yol uzun. Hala başarmamız gereken çok şey var. Çok şey var. Şimdi sen ilk Phuket Fight Club'a gittin. Evet. Kaç parayla gittin oraya? Abi oraya tam olarak 1200 dolarım vardı cebimde ama yani hiçbir fikrim yoktu aslında Tayland'a Nasıl gelmeden koydun önce. o parayı cebine? Çalıştın mı? Aynen çalıştım. Çalışarak Ne çalışıyordum. iş yaptın Türkiye'de? Kafede çalışıyordum, baristalık yapıyordum. Aynı zamanda antrenman yapıyordum. Yani tüm günüm full Ne geçiyordu. kadar çalıştın? Abi ne O kadar parayı çalıştım? biriktirmek için. Bir 7 ay falan çalıştım. O da tabii Türkiye şartlarında geçinmen lazım. Senin de Tabii ki. harcamaların var, O yüzden oyun soruyorum. buyun var. O yüzden soruyorum. Yani biriktirebildiğim kadar biriktirdim. Yani elimden geldiğince. Yani sen 17 yaşında biriktirmeye başladın da. Aynen 17 yaşımdayken ben Tayland'a gelme kararı aldım. Ondan sonra çalışmaya başladım. Ondan sonra parayı biriktirdikten sonra da Tayland'a geldim. 18 olduktan sonra. Süper. Ama yani Tayland hakkında hiçbir şey bilmiyorum. Salon fiyatları ne kadardır, kalacak yer ne kadardır, nasıl orada hayatta kalırım vesaire. Yani Oğlum, bizim tecrübesizim. videolar vardı. Abi izliyorum da yani bilmiyorum yani. Abi bilmiyordum yani, anladın mı? Aha, tabii. Her neyse. 2 hafta falan, maksimum 2 haftada para bitti. Para bittikten sonra Çok hızlı bitirmişsin ha. abi Gerçi salona verdin, ama eve abi verdin. salona veriyorsun işte, eve veriyorsun falan Onlar filan derken bir de şey harcamalar falan, bir de bilmiyorsun abi hani para birimi salona nasıl verdi, falan. eve verdi, motor aldı. Neredeyse zaten $1000 gitmiştir. Sonra ne yaptın? 2 hafta sonra parayı bitirdin. Abi 2 hafta falan, aynen 2 hafta içerisinde para bitti. Ondan sonra zaten başladık dövüşmeye. O zamandan beri dövüşüyoruz. Bana hiçbir yerden para gelmiyor. Ben sadece dövüştüğüm parayla geçiniyorum. Biraz zor ama hani eğer harbiden istiyorsan bir şekilde hayatta kalabiliyorsun. Kaç maç yaptın ilk sene? Bir 15'e yakın maç yapmışımdır. 15 maç falan yapmışımdır büyük ihtimalle. 15'i vardır. Hep Patong'da, Banglada'da mı yaptın? Abi Patong'da yaptım, Patong ve Bangkok'ta Bangla, yaptım. Phuket'teki iki stadyum. Başka Patong'da stadyumda yaptım, yok Bangkok'ta zaten yaptım, Phuket'te. Simbi'de yaptım. Simbi Ravai'de, stadyum mu? aynen. Simbi, O zaman varmış. Simbi gym ama Evet. büyük. İçerisinde de bir tane kapı var. Bir giriyorsun işte stadyum. Onlar da orada maç düzenliyorlar. O zaman 3 tane mi stadyum var Phuket'te? Bir de Ravai var. Ravai Boxing Stadium var. Aa,
O da Bangla, Patong, Ravai, Simbi Stadyum. 4 tane stadyum var. Aynen. 15 tane maç hep bu stadyumlarda yaptın. aynen 15 küsür maç yaptım. Belki 20. Sonra Türkiye'ye gittin bir yıl sonra. Aynen bir yılı tamamladım. Ondan sonra Türkiye'ye gittim. 2 ay orada kaldın. 2 ay geri geldin. oradaydım. Ondan sonra geldim buraya. Geldiğimde hiç param yoktu. Sadece bilet paramı aldım. O zaman da ben Krabi'ye de geliyordum. Maç yapıp gidiyordum. Ve Krabi'deki salondaki patron sponsordu yani. Dövüşmek isteyen sporculara sponsordu. Salondan para almıyor. Konaklama veriyor. Bir de kendisinin stadyumu var. Stadyumunda da maçlar düzenliyor sürekli. Evet, böyle bir sistem de var Tayland'da. Bangkok'ta da böyle yerler var. Sana salon veriyor, kalacak yer veriyor, yemeğini veriyor birçoğu. Her Bazıları şeyini bize de veriyor, veriyor. antrenmanını, her şeyini ayarlıyorsun yani. Ondan sonra tabii dövüştürüyorlar seni, yamyam gibi dövüştürüyorlar ama. Evet, Sürekli bayağı dövüşüyorsun. dövüşüyorsun. Hani 25 yaşından öncesi için olur. 25 yaşının sonrası için biraz daha dikkatli gitmek sanki daha iyi. 25'ten önce çok daha kolay. Hem gocunmadan ilerlersin. Tam yamyam tarzı devam ettiriyorlar çünkü. Durmadan maç. Semih de oradan geldi. Ben Evet. Krabi'yi biraz da biliyorum. Batuhan da oraya gitti, boks yaptı yani. Her gün şu an bir telefon gelebilir. Akşama maç var. Ben 70 kiloyum atıyorum. 90 kilo bir eleman. Bir hafta sonra maç. Glory şampiyonu 85 kiloda. Ben 65 kiloyum gibi. Olabiliyor. Hayır da diyemiyorsun tabii yani- ki. Evin şeyin olduğu için hayır diyemiyorsun. Yani hem de para lazım. Önemli faktör de para. Eğer Orada sadece... kaç maç yaptın? Abi orada yani benim toplamda herhalde Tayland'da 50-60 arası bir maçım vardır. Maşallah. Krabi'de bayağı dövüştüm. O da işte dediğim gibi param yoktu. Orası bana sponsordu. Maç da yapabiliyordum. Maç imkanı da vardı. Diyordum ki hani ben orada dövüşürüm. Hani biraz para kazanırım falan filan. Biraz para biriktiririm. Ondan sonra da Phuket'e giderim. Phuket'te devam ederim diye düşünüyordum. Ama sonra ben Krabi'yi çok sevdim. Aonang'ı çok sevdim. Ya belli bir düzen vardı. Sürekli maç falan filan. Bir de para da biriktiremiyorsun. Şimdi maç yapıyorsun. Para hızlı gidiyor. Yemen içmem var, işte vizem var, işte kiram vardır, işte motor kiram vardır falan filan. Para gidiyor. Ondan sonra tekrar dövüşüyorsun. Para alıyorsun. Tekrar dövüşüyorsun. Bitiyor tekrar. Yani böyle bir döngü içerisindesin aslında. Ama öğretiyor mu? Çok şey öğretiyor. Ben çok şey öğrendim. Patron da zaten sürekli sana maç veriyor. Hani sana bir kolay rakip veriyor. Ondan sonra bakıyor senin durumuna. Ondan sonra sana daha iyi bir rakip veriyor. Ondan sonra seni deniyor, daha iyi bir rakip veriyor. Ama tabii rakip belli olmuyor. Orada öğreniyorsun. Yani ben stadyuma gittiğimde öğreniyordum. Ben oraya gittiğim zaman hani her türlü olasılığa hani hazır bir şekilde, hani kendinden işte 10 kilo 20 kilo hani bilmem bir şey şampiyonudur falan filan, hepsine hazırlıklı olarak gidiyordum. Ya zaten sen oraya hazır olarak gittiğin zaman kim olursa olsun sen onu yenersin yani. İsterse 20 kilo fazla olsun gene elinden geleni ardına koymazsın. Bu maçlarda seni çok geliştiriyor aslında. Antrenman önemli. Antrenmanı güzel yapmak lazım. Her zaman hazır olmak lazım. Tayland'daki maçlar kolay değil. Kolay olanı oluyor, zor olanı oluyor. Ama genellikle zor. Yani eğer en tepeye çıkmak istiyorsan her zaman daha da zorlaşacak. O yüzden hazırlıklı olmak lazım her zaman. Peki sen Van'da dövüştün. İlk maçını ne zaman yaptın Van'da? Abi Mart'ın başında, Mart'ın Bu sene Mart. aynen 4'ünde veya 6'sında olsa gerek. Kaç maç yapmıştın Tayland'da Van'a çıkana kadar? Abi işte yani bir 45-50 maçım falan vardır yani o civarda gene. Bayağı maçım vardı. Ben bayağı maç yaptım Van'a çıkabilmek için. Ondan sonra Van'da 3 maç yaptın. Aynen. Benim Bangkok'ta 6 tane maçım var. İlk 3 maçım puanla kaybettim. Ama 6 maçımın hepsi de ana maçtı. Güzel rakiplerdi. İlk 3 maçımı kaybettim. Ondan sonra son 3 maçımı kazandım. İkisi de knockout'tı. Güzel rakiplere karşı. Ve ondan sonra beni Sonra Van'a Van çağırdılar. geldi. Sonra Aynen. beni Van'a çağırdılar. Öyle oluyor zaten. Aynen. Mesela ilk geldin Phuket Fight Club'daki maçlarda ne kadar kazanıyordun? Abi o zamanlarda da 4-5 bin baht falan. 4 bin baht, 5 bin baht. 5 bin baht veriyorlardı Kalacak işte. yerini veriyorlar mıydı? Yok. O Kalacak zaman yeri hiç vermiyorlar. vermiyorlarmış ya. Maçlardan mı? Maçlardan para. Maçlardan para her zaman aynı. Lokal stadyumların hepsi aynı. Yani 4-5 başlıyor. Ama şimdiki fiyatlar daha fazladır. O zaman 3 sene önceydi. Sen Krabi'de de 3-4 bin alıyordun. Aynen başlarda işte başlara 4000 falan diye başladım. Ama 3,5, orada mesela 4.000. evini veriyorlar.
Aynen. Salonda Orada veriyorlar. karşılıyor. Tabii senin de kendini göstermen lazım antrenmanlardaki adam sponsorluğu devam ettirsin. Tabii o zaten tartışmaz. Buraya geliyorsanız yani o antrenmanı yapacaksınız. Bacağınız ağrıyacak. Gerekirse parmağınız kırılacak. Olmayan şey değil. Antrenmanda kusacaksın, ağlayacaksın. Onları baştan kabullenirsen yine ağlarsın ama sıkıntı yaşamazsın o kadar. Akşam eve gittiğinde rahat uyursun. Aynen öyle. Onu kabullenip gelin. Zaten antrenmanlar zor olacak. Kendinizi sonuna kadar da zorlayacaksınız. Onu Tayland'da su götürmez bir gerçek. Kim gelirse gelsin herkes çok sert antrenman yapacak. O antrenmanı yiyecek, öğrenecek. Zaten öbür türlü sallamazlar sizi. Aynen öyle. Kendinizi gösterdiğiniz sürece de fiyatınız artacaktır. Yani ben 4000'de falan başladım Krabi'de. Sonra işte 4,5, 5, 5,5, 6, 6,5, 7 derken hani çıkartıyor. O da senin seviyene göre, yaptığın maçlara göre, kazandığın maç şeylerine göre. Ondan sonra Bangkok'taki maçlarda kaç aldın Van'a çıkmadan önce? Van'a çıkmadan önce Super Champ'te dövüşüyordum. Yani Lumpine'deki One ve One'ın bir alt katmanındaki organizasyonda dövüşüyordum. Ana maça 22.000, 20.000, 22.000 falan veriyorlardı. Raja'da, Lumpine'de. Lumpini'de, Aynen. Super Champ. Aynen. Sen de dövüşmüştün galiba orada. Ben Super Champ'te dövüştüm. Ben Super Champ'in Super Champ şeyi vardı. Özel alanı vardı. Lumpine'de de yapmıyorlardı, evet. Evet, orada dövüştüm ben aynen. Super Champ'te ben ya 2 maç yaptım ya 3 emin değilim. İkisi net de 3 öyle bir şey hatırlıyorum. Belki 2 maç yapıp 3.'ye gitmiş de olabilirim. Super izlemeye. Champ eskiden harbiden iyiydi yani şey. Eskiden çok iyiydi. Ben çocukken izliyordum. Biz hayranlıkla izlerdik yani. İlk Super Champ'e gittiğimde heyecanlıydım. ครับจากนั้นพยายามเดินลุกไล่ต่อยครับหวังจะน็อกเลยครับ Ondan sonra 20-25 bin arası aldım Bangkok'taki Aynen. maçlardan. E, One tabii. Championship'te kaç para kazandın? One Championship'te başlangıç olarak 2500 dolar ile başlıyorsunuz. RWS'te mesela atıyorum şampiyonluğa oynadınız. Tabii fiyatınız fark eder. Glor'den geliyorsunuz, fiyatınız fark eder. Tabii. Bu şekilde fiyatınız fark eder. Öbür türlü ya da mesela Instagram fenomenisin, YouTube fenomenisin, o zaman yine fiyatın fark eder. Ama başka türlü 2500 dolarla başlıyorsun. Ondan sonrası senin kendini göstermen, maç kazanman vesaire 2750 olur, 3000 olur. Kontrat alana kadar o çok fazla artmıyor. Olay aslında şeyde değil, normal maç ödemesinde değil. Olay aslında knockout bonusunda. Knockout bonusunu yüksek tutuyorlar ki maçlar daha güzel olsun. Sporcular zaten para istiyor. Yani bu yüzden Van'da çok güzel maçlar var. Evet. Bu yüzden 10 bin Van'da... dolar bonus çok fazla yani. Aynen. Hele Tayland için çok fazla. Yani kimse oraya giderken hani o normal maç fiyatını düşünmüyor. Sürekli 10.000 dolara odaklı. Yani 320 bin baht nerede? 4000 baht nerede? 350 bin. 350 bin. yani. Aynen. 350 bin güzel para. Sen 18 yaşında geldin, şimdi kaç yaşındasın? Şu an 21 yaşındayım. Daha burada devam. Şu anda kaynan devam ama tabii son zamanlarda yani belli bir seviyeye kadar geldik. Belli bir seviyeden sonra daha da yüksek seviyeye çıkmak için yani biraz daha hani güzel kariyer planlaması yapmak gerekiyor. O yüzden ben de şu son zamanlarda biraz yol ayrımındayım. Hani düşünceler içerisindeyim. Çok Evet. fazla fedakarlık gerekiyor. O yüzden yolunuzu doğru seçmeniz, güzel Evet. planlar yapmanız gerekiyor. Denemek, açıkçası. denemek, hareket etmek lazım her zaman. İyi, kötü. Kötü olsa da o sana tecrübe oluyor, o seni yine ileri atıyor. Bir sıkıntı yok. Hareket etmekten çekinmeyin. Aynı şey Türkiye'den Tayland'a gelmek için de geçerli. Semih kardeşim 18 yaşında gelmiş, bak 21 yaşında Van'da dövüşüyor maşallah. Daha önü çok açık. Daha yol uzun abi, daha çok erken. Daha emin olun birçoğunuzun da önü çok açık. O yüzden çekinmeyin, devam edin. Buraya gelirken yine sorularınızı bana veya Instagram adresini bırakacağım. Semih'e bırakabilirsiniz Tabii ki. mesajlarınızı. Onun dışında Deneyin. Tecrübe en değerli şeydir. O yüzden denemekte fayda var. Yani olduğunuz yerde durmaktansa bir şeyleri deneyin. Eğer kafanızda bir şey varsa, bir hedefiniz varsa korkmayın, devam edin. eyvallah kardeşim. Semih kardeşimle beraber Muay Hood'daydık. Yine cevapladık bazı soruları. Onun kendi yolunu sorduk, anlattı sağ olsun. Başka sorularınız bana olur, Semih'e olur. Yorumlarda belirtebilirsiniz. Instagram'ına yazabilirsiniz. Evet. Allah'a emanet. Ne demişti Furkan Karabağ? Alalım verelim, iletişime can verelim. Aynen. Öyle bir şeydi. Öyle bir şey demişti, Hatırlıyorum evet. ben de.
Öyle bir şey. Allah'a emanet.